One Piece film oldu. Live action uyarlamalarının geçmişte çok kötü örnekleri olduğu için kendi hayran kitlesinde olumsuz bir beklenti vardı. One Piece'i değerlendirirken iki farklı açıdan bakmamız lazım. Bir, One Piece'i bilen, tanıyan kişilerin nasıl değerlendirdikleri, yani onların bakış açısı. Diğeri de One Piece'i hiç bilmeyen, hiç duymamış kişilerin diziye olan bakış açıları. 1997'den beri süren bir manga. 15 yaşında One Piece ile tanışmış kişiler şu anda 40 yaşındalar. Manga da geniş bir tabir aslında. Shonen Jump desek daha doğru. Çünkü bu Shonen Jump işte Dragon Ball, Naruto gibi örneklerinden bildiğimiz genç erkeklere yönelik mangalar oluyor. Ve One Piece bu bağlamda gelmiş geçmiş en başarılı, en çok satmış olan eser. 500 milyon üzerinde satmış. 2 sene sonrasında da animeye uyarlandı ve o da 1999'dan beri sürüyor. Müthiş izlenen, çok tanınmış ve müthiş dünyada küresel bir kitlesi olan bir anime. Bu animasyonları gerçek hayata uygulamak neredeyse imkansız denebilecek kadar zor. Bir defa karakterlerin görüntüleri normal insan ölçülerine uygun olmuyor çoğunlukla. Hikayede çok fazla fantastik öğeler oluyor. Bunu bütün shonen mangaları için söyleyebiliriz. Evet, görsel efektler çok ilerledi zamanımızda. Ama insan olarak kamera karşısında duran kişilerin tamamına bu görsel efektleri uyguladığınızda zaten bir nevi animasyon yapmış oluyorsunuz. Ve bu da canlı çekim dediğimiz kategoriye çok da girmiyor. Dolayısıyla hedeflenen ne yapım o seviyeye çıkmış oluyor ne de izleyicide ulaşılmak istenen etki ulaşılmış oluyor. Anime uyarlamak sanki yeterince zor değilmiş gibi One Piece buna ayrı bir level atlatıyor. Çünkü One Piece Eiichiro Oda'nın hayal gücünde sınır tanımadığı absürtlüklerle dolu bir dünya. Yapımda doğrudan doğruya Eiichiro Oda'nın bir supervisor olarak rol alması geçmişte yapılan canlı çekim uyarlamalarında olmayan bir durum. Ve sonuca baktığımızda bunun bence çok olumlu tesirinin olduğunu görüyoruz. Animeyi doğrudan canlı çekim olarak yapmak yerine manganın ana temasını gerçek hayatta bu karakterleri mümkün olduğu kadar iyi canlandırabilecek kişiler üzerinden insanlara sunmak. One Piece'i bilenler açısından kurulan dünya, verilen efektler ve sahneler ile kafamızda oluşan görsellik bence çok başarılı. One Piece hissini o mangayı okurken, mangadaki resimlere bakarken beynimizde canlanan belki de görüntüleri bence ekrana çok iyi taşımışlar. Kostümler çok başarılı, makyaj çok başarılı, karakterlerin castingi çok başarılı olmuş. Yani mangadaki karakterlere çok uygun kişiler seçilmiş. Tamam, bazı yerlerde sanki ucuz bir cosplay karakteri gibi duruyor. Bu da normal. Bu kadar çok hayal olan bir dünyada olabilir. Ama baktığımızda gerçekçi. Sadece One Piece'i tanıyanlar açısından değil, tanımayanlar için de gerçekçi geliyor. Ana karakterleri oynayan oyuncular çok iyi seçilmiş. Luffy'yi Inaki Godoy canlandırıyor ve Eiichiro Oda'yla olan bir görüşmesi One Piece yayınlanmadan önce internete düştü. Sıcak ve çok tatlı bir ilişki kuruluyor. Ben senin videonu ilk gördüğümde işte bu Luffy dedim diyor. Diğer karakterler de çok iyi seçilmiş. İşte Zoro'yu canlandıran Makenyo'nun, Usopp'u canlandıran karakterin herkesce çok beğenildi. Bazı karakterler için beğenen var, beğenmeyen var durumu oldu. Ama ağırlıklı olarak baktığımızda kesinlikle başarılı diyebiliriz. Görsel efektler de oldukça iyi. Gemiler yapılmış. Çok müthiş paralar harcandığı zaten belli. Bilgisayar efektleri müthiş derecede iyi yerleştirilmiş. Yani anlayacağınız One Piece dünyası çok iyi kurulmuş. Manganın çok uzun ve detaylı olması ister istemez bu uyarlamada önemli kısımların, büyük kısımların belki de atılması anlamına geliyor. Bu durum hikayeyi tanıyanlar için belki problemli. Ben kurguda yapılan uyarlamaları beğendim. Çıkarılan kısımları aramadım. Bazı şeylerde
belki şu da olsaydı, bu da olsaydı diyeceğim noktalar oldu. Ama genel olarak özellikle büyük kısımların çıkarıldığında hiç hissedilmemiş olması ve hikayenin hızlı şekilde akıp önemli noktalarının tamamına değinilmiş olmasını beğendim. Ne demiştik? One Piece'i hiç bilmeyenler için bunların birçoğu faktör değil. Onlar için bu yepyeni bir dizi. Hiç bilmedikleri ilginç, garip bir dizi. İlk defa izleyenler zaten Netflix'in hedef kitlesi. Çünkü Netflix bu hikayeyi çok daha büyük bir platformda, çok daha geniş kitlelere sunmak istiyor. Tabii ki bunu yaparken zaten One Piece'in kendi kitlesini de kaybetmeden yapmak istiyor. Ama bu kadar para harcanılan, Netflix'in belki de en pahalı yapımı olan bu dizide hedef olabildiğince çok geri dönüş alabilmek. Performansına baktığımızda, eleştirilerin seviyesine baktığımızda, IMDb'deki puanına baktığımızda Netflix'in genel olarak başarılı olduğunu görüyoruz. Diziyi ilk defa izleyenler için eğlenceli, ilgi çekici bir dizi. One Piece'i One Piece yapan o ana mesajın yeni izleyicilere de bence ulaşmış olması asıl sevindirici olan nokta. Baş karakterlerin insanlarda samimi bir tesir oluşturması. Bunların çoğunun yaşadığı bir trajedi olmuş oluyor. Ve bu trajediye rağmen iyi kalmayı başarıyorlar. Ve hayalleri oluyor. Büyük bir hayalleri oluyor. İşte bu faktörler bu karakterlerin izleyicide yankı bulmasını sağlıyor. Bir Luffy karakterini sevmemek mümkün değil. Onların arasındaki bu eğlenceli ve samimi arkadaşlık ortamı muhakkak herkesin kendisinde görebileceği, kendi hayatında örneklemini kurduğu bir şey. Okul olabilir, akraba ortamı olabilir, ailesi olabilir, işi olabilir. Yani ideal kardeşlik, arkadaşlık, samimiyet, eğlence, bununla beraber dürüstlük, iyilik. Bu dünya insanlara hitap ediyor, insanlara dokunuyor, insanların beğenisine ulaşıyor. One Piece'te ana unsurlardan birisi de iyi ve kötü ikilemi. Bunu çokça göreceğiz. Zaten ilk sezonda da çok vurgulandı. Luffy'nin de Kobe'ye söylediği çok orijinal bir cümle var. İyi korsanlar, kötü korsanlar olduğu gibi iyi denizciler, kötü denizciler de var. Korsanlar kanun tanımayan, suç işleyen insanlar. Denizciler de bunlarla mücadele eden adaletin savaşçıları. İşte bunun hiç de böyle olmadığını One Piece'te çokça göreceğiz. Bu aslında Oda'nın bütün dünyada sosyal hayattaki birçok önemli olguyu da sorgulaması anlamına geliyor. Luffy'nin aradığı sıradan bir iyilik değil. Luffy olağanüstü iyi insanları arıyor. Ve onlar sadece bu kriteri yerine getirdikleri zaman Luffy'nin arkadaşı olabiliyorlar. Evet, Luffy genel olarak pozitif, herkesle ilişki kuran birisi ama Japonca'da bu nakama dediğimiz, yani dost diyeceğimiz, onun için her şeyi feda etmeye hazır olduğu o ileri seviyede, birinci halkadan arkadaşlık seviyesine ancak bu kapıdan girebilenler alınabiliyor. Yani Luffy iyiliğin standardını çok yüksek koyuyor. Luffy'nin çok önem verdiği bir başka olgu da insanın kendi hayallerinin peşinde koşması, kendini kabul etmesi, kendi özüyle çelişmemesi, istediği şeyi anlaması ve bu istediği şeyin peşinde hayatını adeta vakfetmesi. Luffy Kobe'ye hayalini sorduğunda, gerçekten ne yapmak istediğini sorduğunda Kobe'nin kendinden şüphe etmesini bir tokatla cezalandırıyor. Çünkü onun için Kobe'nin hayalinin ne olduğu önemli değil. Bu hayaline inanmaması bir problem. İnsanların kendi özlerine hakaret olarak görüyor bunu. Sonradan arkadaşları olacak Zoro ve Nami ile de bununla paralellik gösteren bir diyaloğu oluyor. Yani Luffy herkesin özüne sadık olmasını, hayallerine de ihanet etmemesini istiyor. One Piece'i One Piece yapan o temel olgulardan birisi de eski ve yeni arasındaki ikilem. Bu ilk sezonda bu da çok iyi verilmiş. Barati restoranının şefi Zef ile Garp arasındaki konuşmada çok bariz şekilde belli oluyor. Shanks ile Luffy'nin çocukluğunda yaşadığı diyaloglar ve şimdiki hali yine bu dönüşümün bir örneği.
Eiichiro Oda bu eski ve yeni ikilemiyle, mücadelesiyle yine toplumlarda mevcut olan birçok olguya işarette bulunuyor ve yine birçok tartışma noktasına kendince bir bakış açısı sunuyor. Sinema ve film izleyicisi açısından şöyle iyi bir durum yaşandı. Live action'ın laneti kırılmış oldu. Bundan sonrası için neler olacak? Bunu göreceğiz. Bu sezonda ulaşılan başarı muhtemelen ikinci sezonun da çekileceğini kesinleştiriyor gibi. Fakat 3. ve 4. sezon için bu kesinlik durumundan bahsetmek henüz mümkün değil. Sezonların araları ne kadar sürecek? İlerledikçe kalite düşecek mi? Bütün bunlar geleceğe ait sorular. Ama önümüzde duran bu 8 bölümlük ilk sezon kesinlikle izlenmeye değer. One Piece'i, Luffy'yi tanıyanlar için de One Piece hakkında hiçbir bilgisi olmayan, bu neymiş deyip de bakanlar için de. Belki en üst seviyede kaliteli diziler kadar olmasa da iyinin de bir seviye üstü diyebileceğim seviyede bir dizi. Hele ki Netflix'in diğer yapımlarıyla kıyaslandığında çok başarılı. Bence herkes Luffy'yi tanımalı. Onun eğlencesinden, neşesinden nasiplenmeli. Ama bundan çok daha önemlisi, kendimizden her şüphe ettiğimizde Luffy karşımıza çıkıp bize bir tokat vurmalı ve kim olduğumuzu, hayallerimizi sadece iyi insan değil, çok iyi insanlar olmamız gerektiğini hatırlatmalı. Kaliteli seyirler diliyorum.